Merhaba arkadaşlar. Bu videoda deniz akvaryumları için kullanılması gereken tuzlarla ilgili detaylı bilgi aktaracağım. Bir önceki videoda hangi tip suyun kullanılması gerektiği ile ilgili bilgiyi paylaşmıştım. Çeşme suyu mu, saf su mu kullanılması daha sağlıklı? O videoyu izleyenler kendilerince nasıl bir şekilde ilerlemek istiyorsa artık karar vererek ilerleyebilirler. Ben herhangi bir problem yaşamamak için arıtılmış suyu kullanıyorum ve oradaki silikat reçinesiyle de son çıkan TDS 0 suyu kullanmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bütün kurgumu buna göre ayarladım. Mevcutta deniz akvaryumları bildiğiniz gibi tatlı sulardan farklı olarak içlerinde tuz barındırır. Bunlar tuzlu su canlıları. Deniz akvaryumdaki tuzluluk oranı akvaryum suyunun ne kadar yoğun olduğunu ve içerisine ne kadar tuz çözündüğünü gösteren bir parametre. Bu oran genellikle özgül ağırlık olarak ifade ediliyor ve 1020 ve 1025 gibi sayılar arasında takip ediliyor. Bu oran artabilir, azalabilir, canlıların toleransına göre değişmektedir. Peki bu tuzluluk oranı 1020, 1021, 1022, 1023 gibi sayılar neyi ifade ediyor? Bu sayılar suyun yoğunluğunu saf suyun yoğunluğuna göre ifade ediyor. Yani saf suyun özgül ağırlığı 1000, akvaryum suyuna tuz ekledikçe de suyun yoğunluğu artıyor ve bu değer yükseliyor. Yani biz 1000 olan saf suya tuz eklediğimiz süre boyunca bu 1021, 1022, 1023 diye artarak devam ediyor. Şimdi 1020 ile 1026 arası genellikle deniz akvaryumları için ideal bir tuzluluk oranı olarak kabul ediliyor. 1025 çoğu deniz akvaryumlarında özellikle mercan ve resif akvaryumları için önemli bir tuzluluk değeri. Doğal deniz suyu ortalama 1025-1026 özgül ağırlığa sahip. 1023-1028'de resif akvaryumu kullanabilirsiniz. 1017-1025 sadece balıkların bulunduğu akvaryumlar içerisinde de önerilebiliyor. Bu canlıların toleransına göre artıp ya da azalabiliyor. Bu tuzluluk değerlerini 1025-1020 gibi değerleri ölçerken de suyun sıcaklığının önemli bir durumu mevcut. Yani burada sıcaklığın en azından bir 25 derece olması tavsiye ediliyor. Şimdi deniz tuzunun suya eklendiğindeki farkı ne? Bu tuzların içerisinde belirli katkı maddeleri var arkadaşlar. Bu katkı maddeleri de canlıların bu sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesini sağlıyor. Örnek veriyorum, deniz akvaryumu tuzları sadece sodyum klorür içermiyor. Yani bizim bildiğimiz sofra tuzu. Sofra tuzlarıyla alakası yok. Tamamen farklı bir şey. Doğal deniz suyu çok çeşitli mineraller ve elementleri içeriyor ve bu açıdan gayet de zenginler. Mevcutta canlıların hayatı için çok önemli bir seviye teşkil ediyor. Ana mineraller ne? Bu tuzun içinde neler var? Sodyum, magnezyum, kalsiyum, potasyum, sülfat, iyot, bor ve benzeri gibi çok önem teşkil eden, bizim bunları test etmemizin çok zor olduğu mineraller bu tuz ile birlikte suyla karışınca akvaryumun çok sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Şimdi deniz akvaryum tuzunun önemi doğru su kimyası, mercan sağlığı, balıkların sağlığı, işte pH dengelemesi bunlar için çok önemli. Mevcutta işte bu değerlerin neyi ifade ettiğini gördük. Peki bu değerlere nasıl ulaşıyoruz? Şimdi tuz gördüğünüz gibi ben bu şekilde bir tuz kullanıyorum. 25 kiloluk hallerde bunlar satılıyor. İçerisinde de şöyle gördüğünüz gibi normal tuzdan birazcık daha farklı gibi sanki pudramsı tuzlar mevcut. Şimdi her tuz firması markasının belirli bir kullanım talimatı var. Örnek veriyorum, 1023 seviyesine ulaşmak için 1 litreye 33 gram tuz ekleyin deniliyor. Ya da 1025'e ulaşmak için 1 litreye 39 gram tuz ekleyin deniliyor. Yani 1 litre suda 1025 özgül ağırlığına ulaşmak için sizin o suya 39 gram tuz eklemeniz lazım. Burada zaten benim hassas bir tartım var. Mevcutta bunu bu şekilde koyuyorum. Direkt ayarlıyorum. Bunun içerisinden de işte gerekli olan tuz miktarını buraya döke döke direkt hesaplıyorum.
39 sayısı, 40 sayısı gibi şeylere ulaştığımda bunun 1 litre su için ideal olabileceğini anlamış oluyorum. Yani 1 litrelik suya 39 gram, 10 litrelik suya 390 gram, 100 litrelik suya bu gördüğünüz kovadan 3,9 kilogram gibi tuz eklemem gerekiyor. Bu seviyede akvaryum ideal tuzluluk oranına ulaşmış oluyor. Bu tuzu eklerken de mevcutta, yani gene her üreticinin belirli bir tuzun karışım süresi mevcut. Örnek veriyorum, bu markada siz kovanın içerisine ya da farklı bir şeyin içerisine 10 litre suyu koydunuz. Üstüne de 390 gramlık tuzu koydunuz. Isıtıcınızı 25 derecelik seviyeye ayarladınız ve o suyun sirkülasyon halinde dönmesini sağlayabilecek bir dalga motoru, kafa motorunu içerisine koydunuz. O su ve tuz kovanın içerisinde 25 derecede karışmaya başlıyor. Karıştıktan sonra üreticisine göre kimisi 15 dakika, kimisi yarım saat, kimisi 1 saatte su tamamen tuzluluk oranı ile beraber ideal seviyeye gelmiş oluyor. Artık siz suyu direkt tuzlu su olarak görebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Burada tamamen kişisel tercihlere göre değişir. Ben tuzlu su karışımını yaptığımda ortalama bir gün önceden yaparım. Koyarım, beklerim. Ertesi gün suyu değiştireceğim zaman bunu direkt akvaryumdan değiştirerek kullanırım. Buradaki önemli nokta, tuzlu su karışımını hiçbir şekilde yaptıktan sonra o akıntının gitmemesini sağlamanız lazım. Sürekli o su akıntı halinde dönsün akvaryumun içerisine koyana kadar. Bu tuzluluk oranını da ölçmek için refraktometre gibi bir malzemeler mevcut. Şu şekilde gördüğünüz gibi bunlar internette zaten satılıyor. Direkt tuzlu suyunuzu buraya damlatıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Şuradaki gözden de içerisine bakarak orada işte 1000 ile 1050 seviyeler arasında çizgiler mevcut. Orada 1025 sayısını ya da kendi istediğiniz ideal seviyeyi gördüğünüzde tuzlu suyunuzun hazır olduğunu görmüş oluyorsunuz. Dediğim gibi tuz, çok farklı markanın tuzları var. Her markanın kullandığı elementler, içerisindeki bileşenler çok farklı. Kimisinde daha fazla element var, kimisinde daha az element var. Akvaryumda beslemek istediğiniz canlı türüne göre de tuzlar farklı içeriklere sahip. Bu marka, örnek veriyorum, mercan bakımı için ideal seviyelerde elementleri içeriyor. Ama siz farklı bir marka aldığınızda sadece balıklar için bunu besleyebiliyorsunuz. Mercan vesaire eklemek isterseniz de içerisine katkı malzemeleri alarak bunu üreticilerin belirlediği seviyede direkt tuzlu suya katmanız gerekiyor. Gene aynı kapıya çıkmış oluyor. Tamamen artık sizin nasıl ilerlemek istediğinize bağlı bir konu. Umarım bu konuda da detaylı bilgi aktarmışımdır. Faydalı olması adına böyle ince detayları sık sık video çekip aktarmak istiyorum. Ben özellikle bu konuları araştırırken Türkiye'de bu tarz bilgilerin eksikliğinden bayağı bir sorun yaşamıştım. Yabancı forumlardan, videolardan bunları araştırarak, zamana yayarak deneyimler edindim. Bunu da paylaşmak umarım faydalı olmuştur. İzleyenlere teşekkür ediyorum.